Yani Lütfen. Bilimin açık ve net delilleri bizi bir defa yaratılışa, üstün bir akıl ile yaratılış gerçeğine götürüyor. Bu bir. Allah razı olsun. Neden böyle? Çünkü veriler bu şekilde. Biyolojinin temelleri bunu ortaya koyuyor. Biyokimya bu değerleri ortaya koyuyor. Bu gerçekleri ortaya koyuyor. Paleontoloji türlerin asla değişmediği, birbirlerine değişmediklerini, birbirlerine dönüşmediklerini ortaya koyuyor. Yaşayan fosiller artık amberler içindeki fosiller yine aynı şekilde. Mesela bakın kimyasal bir böcek var. Onu da hemen göstereyim size. Kimyasal böcek. Kimyasal böcek. Bu resimdeki kimyasal böcek Burma amberi içinde 100 milyon yıl önce yaşamış olan bir böcek. Kratese bölümünde Burma'da bulunmuş bir amber Kimyasal fosili. niye diyorsunuz? Neden kimyasal? Adı böyle. Çünkü Adı. kimyasal maddeler üreterek kendini koruyor düşmanlarına karşı. Şu an günümüzde böcekler ve diğer canlılarda görülen kimyasal savunmanın 100 milyon yıl kadar önce geriye gittiğini gösteren en büyük delil bu. Eski fosil kaydı. Bakın hiçbir şekilde değişim, dönüşüm göstermemiş. Aynı örneği bugün de var. Ve bunlar bize neyi gösteriyor? Mesela bir memeliye ait tüyler. 100 milyon yıl önceye ait bir memeli tüy bu. Memeliler 100 milyon yıl önce de vardı. Bakın bütün evrim ağaçlarını, evrim spekülasyonlarını yerle bir eden bilimsel gerçekler bunlar, veriler. Bilim bizi Allah'ın kusursuz bir anda, eksiksiz, kusursuz bir anda simetrik yaratılış gerçeğine götürüyor bir. Hangi fosile bakarsak bakalım patolojik yapılar görmüyoruz. Bakın bir karideste de bu böyle. Daha sonra bir şeyde de bakın kaç milyon yıllık 50 milyon yıllık bir yengeç fosilinde de bu simetri aynı şeyi görüyoruz. Oysa evrimcilerin iddiaları ne? Mutasyonlar. Mutasyon öyle bir şey ki tesadüfi olarak her şeyi yapabilecek bir şey. Patolojik organlar görmemiz lazım. Eğer bir tarafımızda kolumuzun çıktığını mutasyonlarla açıklıyorsa evrimciler neden simetri olduğunu da mutasyona göre açıklamak, izah etmek durumundalar. Böyle bir şey mümkün değil. Mutasyon simetri yapmaz. Asimetri yapar. Bir tarafta tümör çıkar, öbür tarafta çıkmaz. Görüyoruz mutasyonun kanser etkilerini. Burnun 2 tane deliği olmaz. Kulak 2 tane kepçe halinde olmaz. Bir tarafta kulak oluyorsa, bir tarafta göz oluyorsa diğer tarafta da aynısı olmaz. Güzel. Simetri Allah'ın kusursuz yaratılışın yine aynı şekilde altın oran Allah'ın kusursuz yaratılışının en büyük delilidir. Biz bunu görüyoruz, bu gerçekleri görüyoruz. Ama bakın evrimciler başından itibaren söyledim. Bir proteinin tesadüfler sonucu evrimci mekanizmalarla inorganik maddenin organik maddeye dönüştüğünü bakın açıklayamadılar. Ne yaptılar? Spekülasyonlar yaptılar. Mustafa Bey işte politikaya girdi. Uzayda Çağatay Bey çeşitli hayali spekülasyonlar öne sürdü. Deney söyledi. Hayali ara geçiş formu ortaya koydu. Hiç ara geçiş formu değil o. Binlerce, milyonlarca değil, milyarlarca, trilyonlarca ara fosil olması gerekirken bir tane var dedi. Onun da olmadığını izah ettim, gösterdim size. Evrim teorisi bugün artık çökmüştür. Bilimin her dalında çökmüştür. Mikrobiyolojide de böyle. Her dalında, biyokimyada da böyle. Proteinler zaten Allah'ın kusursuz yaratışının en büyük delilidir. Hücre içindeki kusursuz moleküler motorlar halinde. Bu bir kusursuz. DNA'nın varlığı, bakın Francis Collins diyor ki, ne söylersek söyleyelim, diyor ki ateist olmasına rağmen insan genomu projesinin başındaki Francis Collins diyor ki DNA'nın varlığı, böylesine bir bilginin varlığı beni Allah'ın kusursuz yaratışına bilgi olarak götürüyor diyor. Neden? Çünkü siz hücrenin içindeki kusursuz işleyişi bilgi olarak, depo olarak nasıl çalışacağına dair bilgiyi ayrıca bilgi bankasında buluyorsunuz DNA halinde. Kodlanmış, deşifre edilmiş halde. Bugün insanlar uzaya bakıyorlar, sinyaller gönderiyorlar Voyager'da. Acaba bilinçli bir kod gelecek mi uzaydan? Bilinçli bir akıl arıyorlar değil mi? Bir akıl ürünü herhangi bir işaret bekliyorlar. İşte sana işaret hücrenin içinde duruyor zaten. Nasıl çalışacağını, nasıl akıllı sonuçlar, ürünler üretilecek kusursuz şekilde tarif edilmiş DNA'da. Burada akıl yok mu? Hayır yok. Ne var? Tesadüf varmış. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu Sümerler zamanından kalan bir pagan dininin uzantısı. Sümerler zamanında da böyleydi. Firavun zamanında da Firavun neyi emrediyordu? Toplumuna diyordu ki Nil'in çamurlu sularında canlılık tesadüfler sonucu oluştu diyordu. Darwin de işte bunun ne oldu? Eskiden gelen bu iddiayı aldı, işte kitabında tekrarladı. Daha yeni kendi kafasına uydurduğu bir şey zaten değil. Yani tarihler öncesinden beri gelen bir iddiadır bu. Hep bu şekilde zamanı geldiğinde hep böyle çürütülmüştür. Hiçbir delili yok. Bütün kanıtlar Allah'ın kusursuz yaratışına götürüyor bizi ve evrim teorisi bugün artık bitmiştir. Evet. Bugün tekrar bunu görmüş olduk, müşahede etmiş olduk.